Kolay değildir futbolda kötü geçen bir sezonun bir sonraki sezonda telafisini yapmak. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer bir de dört büyükler olarak tabir edilen takımlardan biriyseniz çok ama çok zordur bu süreci yönetmek. Mesela Galatasaray. Geçtiğimiz sezonu 13. sırada bitirmiş yönetimsel, teknik kadro ve takım kadrosu anlamında çok ciddi sorunlar yaşamış bir Galatasaray. Yeni sezona başlarken yeni bir yönetim, yeni bir teknik kadro ve yeni bir futbol takımı. Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Teknik Direktör Okan Buruk. Okan Buruk Galatasaray'la UEFA Kupası kazanmış takımın bir parçası. Sonrasında İtalyan devi Inter'e transfer oldu ve Serie A'da 3 yıl forma giydi. Futbolu bıraktıktan sonra birçok takımda teknik direktörlük yaptı. Akhisarspor'la Türkiye Kupası'nı, Başakşehir'le Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı. 1973 doğumlu teknik adam bu başarılı kariyerinin ardından Galatasaray'ın teknik direktörü oldu. Taraftarın en çok merak ettiği konuysa geçirilen kötü bir sezonun ardından Okan Buruk'un bu süreçte neler yapabileceğiydi. Okan Buruk futbolculuk kariyerinde özellikle Galatasaray ve Inter'de yaşadığı deneyimleri teknik direktörlük kariyerine de taşımış bir isim. İngilizce ve İtalyanca biliyor. Bir teknik direktör için en önemli konulardan birisi futbolcularla birebir diyaloğa girebiliyor olmasıdır. Dolayısıyla birden fazla dil bilmesi çok önemli bir avantaj. Okan Buruk genel olarak İtalyan futbol ekolünden etkilenmiş bir teknik direktör. Özellikle oluşturduğu takımlarda takım savunmasına önem veren bir anlayışa sahip. Aynı zamanda da iyi top yapan ve teknik kapasitesi yüksek, hızlı atak yapabilecek oyuncuları tercih ediyor. Transferde en çok dikkatimi çeken konuysa Okan Buruk'un daha çok İtalya'da oynamış futbolculardan oluşan bir takım kurmasıydı. Burada bilinçli bir futbol aklından çok rahat bir şekilde bahsedebiliriz. Çünkü teknik direktör İtalyan ekolünü benimsemiş, Türkiye'de futbol yapısı gereği bu ekolün etkili olabileceğini test etmiş ve transfer tercihlerini de bu yönde kullanmış. Yapılan transferlere baktığımızda Mauro Icardi, Dries Mertens, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Nicola Zaniolo gibi oyuncuların İtalyan Ligi'nde forma giydiğini görüyoruz. Ayrıca kaleci Muslera da yine daha önce Lazio'da forma giymiş bir isim. Geçen sezon oynayan futbolcuların sadece 3 tanesini yeni kadroda görebiliyoruz. Dolayısıyla tercih edilen futbolcuların aynı ekolden gelmesi, değişen bir takımın uyum sağlaması açısından çok önemli bir faktör. Sezona takımın büyük bir kısmının yenilenmesi ve birçoğunun birlikte kamp görmemesi nedeniyle sıkıntılı başlasa da sonradan birlikte oynama alışkanlığı kazanan ve adaptasyon sürecini çok fazla puan kaybı yaşamadan atlatan Galatasaray, bilinçli şekilde oluşturulmuş sistemli bir futbol aklıyla Türkiye Ligi'nde rekor kıran bir galibiyet serisini yakaladı ve lider konumda bulunuyor.